Merhaba, hayatın o sinir bozucu ama bir yandan da komik, yazılmamış kurallarını konuştuğumuz bu anlatıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bazen her şeyin ters gitmek için sanki sözleştiği anlar olur. İşte bugün tam da bu anlara odaklanacağız. Hadi hemen başlayalım. Şöyle bir soruyla girelim konuya. Hiç sanki bütün evren size karşı birleşmiş, bir komplo kuruyormuş gibi hissettiniz mi? İşte bu his var ya, bugün konuşacağımız o tuhaf kanunların tam da başlangıç noktası. Hepimizin yaşadığı ama bir türlü adını koyamadığı o anları. İşte şimdi deşifre etme zamanı. Aslında bu hislerin arkasında Murphy kanonları diye bildiğimiz bir fikir yatıyor. Hani o meşhur laf, bir şeyin ters gitme ihtimali varsa emin olun kesin ters gider. Ama biz bugün sadece bu temel kurala bakmayacağız. Asıl ilginç olan bu kuralın hayatın her alanına sızmış, o komik ve şaşırtıcı derecede doğru olan hallerini inceleyeceğiz. Evet, ilk durağımız hepimizin iliklerine kadar hissettiği o küçük sinir bozucu anlar. Gelin gündelik hayatın bu tatlı sert cilvelerine şöyle bir yakından bakalım. Şimdi şöyle bir senaryo düşünün. Haftalardır bir ürünü takip ediyorsunuz, bütün internet sitelerini alt üst ettiniz, fiyatları karşılaştırdınız ve sonunda o en iyi fiyatı bulup büyük bir zafer hissiyle satın aldınız. Müthiş bir duygu değil mi? Ama evrenin sizin için bambaşka planları var. Ve o acı gerçek, siz ürünü alır almaz belki ertesi gün, belki birkaç saat sonra başka bir yerde çok daha ucuza satıldığını görürsünüz. Bu resmen yazılmamış bir tüketici kanunu gibi bir şey. Hepimizin en az bir kere yaşadığı o evrensel hayal kırıklığı ne kadar da tanıdık geliyor değil mi? Peki ya şuna ne dersiniz? Diyelim ki buzdolabından acayip sesler geliyor ya da çamaşır makinesi bir türlü çalışmıyor. Hafif bir panikle hemen tamirciyi arıyorsunuz. Usta kapıdan içeri giriyor. Siz de bakın usta, sorun tam olarak şurada demek için aletin başına gidiyorsunuz ve ne oluyor dersiniz? Tabii ki tam o anda alet sanki hiç arızalanmamış gibi tıkır tıkır çalışmaya başlar. Tamirci size ne iş der gibi bakar, siz utancınızdan yerin dibine girersiniz ve usta gittikten 5 dakika sonra ne olacağını söylememe gerek yok sanırım değil mi? Tamam, kişisel can sıkıntılarından şimdi biraz uzaklaşalım. Gelin bu sefer daha büyük, anlaşılması güç sistemlerin o tuhaf mantığına bir bakalım. Hani şu hep sorduğumuz, ya bu neden böyle olmak zorunda dediğimiz durumlar var ya, işte onlara. Bakın size sistemlerin bu absürtlüğünü gösteren 3 tane harika örnek. Birincisi, yeni bir mobilya kuruyorsunuz, her şey bitiyor, bir bakıyorsunuz, elinizde birkaç tane fazladan cıvata kalmış. Onların nereye ait olduğu çözülemeyen evrensel bir sır adeta. İkincisi, bankadan kredi çekmek. Bu tam bir trajikomedi. Krediyi alabilmek için önce o paraya aslında hiç ihtiyacınız olmadığını kanıtlamanız lazım. Ve son olarak tren rayları. Sadece raylara bakarak bir trenin hangi yöne gittiğini anlamaya çalışmak imkansıza yakın bir şey. Kısacası sistemler kendi gizemli ve çoğu zaman bize mantıksız gelen kurallarıyla işliyor. Ve şimdi geldik belki de sistemlerin en karmaşığına, en akıl sır ermeyenine. Aşk ve tabii ki onun yarattığı o tatlı akıl tutulmasına. Şu karşılaştırma durumu ne kadar da güzel özetliyor değil mi? Yani normal hayatta çok akıllı bir insanla, diyelim ki daha az akıllı bir insan arasında dağlar kadar fark vardır. Ama iş aşka gelince ne oluyor? Aralarındaki bütün o farklar sihirli bir değnek değmiş gibi buharlaşıveriyor. Aşk işte böyle bir şey. En parlak zihinleri bile bir anlığına sistem dışı bırakabilen o büyük eşitleyici. Evet, son bölümümüzde artık biraz daha felsefi bir alana dalıyoruz. Hayata dair daha genel, biraz da evet alaycı gözlemlerle dolu Murphy'nin felsefe köşesine hoş geldiniz. Şöyle bir düşünelim. Hemen hemen herkesin aklının bir köşesinde parlak bir nasıl zengin olunur formülü vardır değil mi? Belki müthiş bir iş fikridir, belki gizli bir yatırım tüyosu. Bu fikirler bize umut verir. Peki yazılmamış kanunlar bu konuda bize ne fısıldıyor? Cevap aslında çok basit. Bu formüllerin çoğu ne yazık ki pek bir işe yaramaz. Belki de asıl olay formülün kendisi değil de o zengin olma hayalini kurmanın verdiği o güzel histir. Hepimiz bir şekilde o hayale tutunuyoruz, içten içe belki de işe yaramayacağını bilsek bile. Ve şimdi geldik belki de en karamsar ama aynı zamanda en komik kanuna. Eğer kendini iyi hissediyorsan hiç endişelenme, geçer. Bu söz hayatın o inişli çıkışlı doğasına yapılmış en ironik yorumlardan biri herhalde. Mutluluğun ne kadar anlık olduğunu ve her an bir şeylerin ters gidebileceği beklentisini işte bu kadar mizahi bir dille özetliyor. Peki, tüm bu alaycı ve ilk bakışta karamsar görünen gözlemlerin sonunda asıl sormamız gereken soru şu. Acaba bu karamsarlığın içinde gizli bir bilgelik olabilir mi?
Belki de bu kanunlar bize şunu hatırlatıyordur: her şeyi kontrol edemezsin. Bazen yapabileceğin en iyi şey hayatın bu kaçınılmaz absürtlüklerine hazırlıklı olmak, onlara şöyle bir gülüp geçmek ve olayları belki de o kadar da ciddiye almamaktır. Asıl bilgelik bu olabilir mi acaba, ne dersiniz?